Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Sana bu hafta bomba bir soruyla geliyorum. Şöyle ki, neden başka bir emlak danışmanı değil de Gökhan Kum? Yani biz her toplantıya girdiğimizde, yani benim bütün satılık toplantılarımda hep şunu söylerim. Ben bu evi satmayı taahhüt etmiyorum. Ben bu evi çok iyi pazarlayacağımı taahhüt ediyorum. Süper. Hadi gelin bu pazarlama ile alakalı konuşalım diyorum. Bizim standart 14 aşamalı pazarlama planımız var. Yani standart dediğim adı 14 aşamalı pazarlama planı. 14 kalemden oluşuyor ama o değiştirilebiliyor. Ekleniyor, çıkartılıyor. Bunu 20'de de çıkartabilirsiniz. Onu da düşürebilirsiniz. Bugün de hani onu birazcık daha detaylandırırsak süper. harika olur. Birinci maddemiz doğru fiyat. Yani pazarlama faaliyetlerimizin birinci maddesi doğru fiyat. Biz evi ilk pazarlamaya başlamadan önce evi ciddi manada ekspertizini yapıyoruz. Ve ekspertizini yaparken de hani sadece ilanlara bakıp fiyatlandırmıyoruz. Tamam. Bölge uzmanlığı kavramı çok güçlü olduğu için Keller Williams'ta en son nerede ne satılmış biliyoruz. Biz Kaça satmasak satılmış, bile aynen. yandaki danışman arkadaşımız kaça satmış onu çok iyi biliyoruz ve en son satılmışları önümüze koyuyoruz. Satılmaya bekleyen, yarın rakibimiz olacak diğer evleri inceliyoruz ve diyoruz ki doğru fiyat bu. Satıcı piyasasında buraya hedef alabiliriz, işte alıcı piyasasında fiyatların düştüğü piyasasında buraya hedef alabiliriz gibi o evi maksimum en hızlı şekilde satıcımızın da motivasyonu bizi çok tabii etkiliyor. Yani Gökhan çok hızlı satmamız lazım dediğimiz zaman farklı Başka. bir strateji. Gökhan zamanım şu kadar var. O yüzden benim minimum beklentim bu dediğinde farklı bir şekilde değerlendirip ciddi bir doğru fiyat ekspertizi yapmak lazım. Biz bunu karşılaştırma raiç bedel çalışması diyoruz. Biliyorum. Onu da yapıyorsunuz her ev Aynen, için, her ev mülk için yapıyoruz. Aynen. Bu bizim zaten pazarlama planının birinci maddesi ve en kıymetlisi. Yani şey gibi düşünün. Doğru fiyat 1 gibi olsun. Diğer yapacağımız bütün pazarlama faaliyetlerinde yanına koyan bir 0 gibi düşünün. Doğru. Eğer o 1 yanlışsa, sıfırsa bütün pazarlama planları sıfır boşa oluyor. gitti. Aynen. Doğru. O yüzden Çok doğru kıymetli. fiyat o kadar Başlıyor bütün önemli. hikaye. Tamam. Aynen. Mülkü satış hazırlama dediğimiz ikinci maddemiz var. O da şu. Bir evi pazarlamak demek aslında görücüye çıkarmak demek. Doğru. O yüzden o evi en iyi şekilde hazırlamanız gerekiyor. Ev boş olabilir. Evin içerisinde tadilat ihtiyacı olabilir. Eve girdiğinde alıcı İlk 6 saniyede aslında o evin enerjisinden evet veya hayır diyor. İşte o 6 saniye kaçırmamak adına eve küçük dokunuşlar yapıyoruz. İşte ufak tefek boya badan olabilir, evin toparlanması olabilir. Doğru. Basit bir temizlik basit olabilir. bir temizlik olabilir. Bunlar çok kıymetli. Veya içinde kiracı varsa kiracının evin toparlı olması, havalandırılmış olması gibi önden bilgilendirmeleri bunlar çok kıymetli. Doğru. Yani mülkü satışa hazır hale getirmek çok kıymetli. O yüzden gerek boş evlerde, gerek kiracılı evlerde veya mülk sahibinin yaşadığı evlerde evi her servis öncesi hazır hale getirmek bizim için çok kıymetli. Pazarlama planlarımızda da hep bunu konuşuyoruz. Üçüncüye hemen ben şöyle geçeyim. Profesyonel fotoğraf çekimi çok kıymetli. Yani çok değerli, çok kıymetli mülklerle çalışıyoruz. Doğru. Yani onların en büyük değeri, en büyük kıymeti o satıcının bizden bir beklentisi var. Sırtımıza o sorumluluğu veriyor ve onu en iyi şekilde temsil etmemiz lazım. Bu da profesyonel bir destekle gerçekten yapılmalı. Biz de şunu biliyoruz ki profesyonel fotoğraf çekimleri aslında bir evin satışını %35 oranında sadece fotoğraf çekimi daha hızlı satılmasını, daha hızlı işleme dönmesine yardımcı oluyor aslında. Kesinlikle. Bu zamana kadar güzel geldik. 3 maddeyi toparladık ama ve lakin ilanı daha girmedik. Ne zaman gireceğiz diyorum. Tabii ki. Pazarlama planımızın büyük taşlarından bir tanesi de ilanlarımız. Birçok platformda ilana giriyoruz. Yani sahibinden işte Hürriyet Emlak eski adıyla. Şöyle tabii ajansımız fotoğrafları çekti, gıcır gıcır bize teslim etti. Her şeyi Fotoğraf, yaptık, video. retouchladık, editledik, mis gibi verdik müşterimize. Aynen. Biz de onları ilan sayfalarına giriyoruz. Tamam. Burada dikkat edeceğimiz konu şu. İlandaki bilgilerin kesinlikle çok açıklayıcı, net olması lazım. Açıklamalar bölümünü çok iyi bir şekilde hazırlamak lazım. Orada yine işte katını, metrekareleri bunlar doğru ve hepsi oraya yazılı olması lazım. Yani metrekareye yazılmıyor veya işte açıklamada hiçbir bilgi yok. Doğru. Yani müşterimiz yani alıcımız o ilana baktığında bize sadece bu evi ne zaman görebilirim diye arasın. Doğru, Yani doğru. orada birçok özelliği yazalım ki ne danışmana ne müşterine zaman kaybı yaşatmayalım. Bunun dışında şimdi neler yapıyoruz? Ben tanıtım broşürü diye isimlendiriyorum ama bizim Keller aslında doğru jargon mülkün kitabı dediğimiz o gayrimenkulle alakalı, o portföyle alakalı bir katalog hazırlıyoruz. Yani evin bütün özelliklerini bulabileceğiniz,
evin fotoğraflarını bulabileceğiniz, hem danışmanın hem de kiracımızın bilgilerini detaylı bir şekilde görebileceğiniz bir katalog. Hani böyle genelde projelere gittiğinizde önünüze böyle gıcır Gıcır katalogar gelir. verirler ya. Aynen, böyle O çevirmek çok kataloğu- keyiflidir. Aynen, o kataloğu ben her portföyüm içinde hazırlıyorum. Tamam. Onu ne yapıyorum? Bir sunum yaparken, servis yaparken, evi gezdirirken elimin altında oluyor. Artı gezdikten sonra da müşterime onu veriyorum. Dijital ortamda, isterse dijital ortamda, isterse fiziksel Harika. olarak, çıktı olarak, hardcopy olarak. Yani fiziksel olarak ona bu bilgileri gönderdiğimizde de o da evi hatırlayıp tekrar evde bir değerlendirme yapıyor. Doğru, bence de çok Hatta akılda buraya kalıcı. şöyle bir parantez daha açayım. Bizim her zaman uyguladığımız bir yöntemdir. Evi gezmeden önce bir servis planı hazırlarız. İşte 4 tane evi gezeceksek evi gezmeden önce işte hangi evleri gezeceğiz, özellikleri nedir, metrekare nedir, bir A4'te bütün evi sırasıyla görürsünüz. Süper. Gezerken notlar alır alıcı uzmanımız kenarına. Gezdikten sonra da size o servis planını servis raporu olarak gönderir. Hani şu evi gezdik, bu evle alakalı bu yorumlara bulundunuz. Şu evin şurasını beğendiniz, bu evin burasını beğenmediniz Wow, diye. harika gerçekten. Aynen, çok güzel bir match yapar. Hala beğenmediğine emin misin? Hani bu ilk bir yorum muydu yaptığın, yoksa gerçek miydi? Düşünüp orada bir tekrar muhakeme için çok kıymetli. Aynen öyle. Hatta hatırlarsın, daha önce çekmiştik. Alıcılarımıza ihtiyaç analizi yapıyoruz diye bir videomuz vardı. Orada da hani alıcının motivasyonu vardır. Hani olmazsa olmazları vardır. İşte 5 tane sayar. Kaç tanesini tutabiliyoruz? Tutabiliyoruz gibi. İşte 3 tanesini tutarsan süper bir iş. Süperdi. 4 4'ü yaparsan tuttuysan hani olağanüstü. 5 zaten yok diye İmkansız. konuşmuştuk. İmkansız Aynen. diye konuşmuştuk. O motivasyonları tekrardan döndürmek adına ve o gezdiği evleri hatırlatmak adına bunlar çok çok kıymetli şeyler. Tamam, süper. Bunu da konuştuk. Broşürümüzü, flyer'ımızı hazırladık. Şimdi sırada ne var? Aslında flyer dedim, biz flyer'ı ayrı yapıyoruz. Yani tamam. tanıtım broşürü dediğim, yani mülkün kitabı dediğim o bir katalog gibi düşün. Evet, evet. Flyer aslında tek sayfadan oluşan evin özet bilgilerini gördüğün tek bir fotoğraf koyduğumuz flyer. O flyer'ı biz normalde çıktısını alıp evin etrafında diğer komşulara Aynen, biz de dağıtırdık. danışmanlarımıza bolca yapıyoruz, Aynen hazırlıyoruz öyle. içeride. Tabii pandemiyle birlikte bu biraz tepki alabiliyor. Şimdi daha çok dijital olarak sosyal medyada o flyer'ları döndürüyoruz. Okey, hızlıca diyorum ki o zaman sırada ne var? Branda konuşmadık. Branda'nın en büyük kıymeti şurada. Şimdi insanlar sevdikleri yanında isterler. O yüzden siz bir evi pazarlarken oraya branda astığınızda onu ilk komşu görüyor. Ve diyor ki işte kardeşim de yanımda otursa, işte yok annem babam da burada otursa deyip ilk o senin Brandadan brandanı görüp arıyor. görüp arıyor ve hani doğru, etrafına, doğru. eşine, dostuna söylüyor. O yüzden bu işte birazdan yine anlatacağız, Open House etkinliğimizle de alakalı. Hani o komşunun haberdar edilmesi, olması çok kıymetli. Doğru. Ve branda da en çok o işe yarıyor. Şimdi pazarlama planına devam ediyoruz. Sıra geldi Karavan Tur'a. Olmazsa olmaz pazarlama planlarımızdan bir tanesi. Karavan Tur nedir? Yetkisini aldığımız portföylerin pazarlamasına başladığımızda ilk başta meslektaşlarımızla paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Ve bunu da Karavan Tur'la gerçekleştiriyoruz. Aynen, Karavan aşağıda da güzel bir kalabalık var. Yeniliyor, içiliyor. Bayağı danışmanlarımız burayla ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Herhalde getirecekleri zaman eğer varsa ilgilenen müşterileri, böylelikle de bir bilgi sahibi olmuş oluyorlar değil mi yerle ilgili? Amaç Aynen bu. öyle. İçeride çok fazla şu an danışman var aşağıda. Yani şu an 2 saat oldu Karavan Tur yapalı ve 60'a yakın danışman arkadaş geldi içeriye ve 2 saatimiz daha var. Bir 60 kişi daha gelir. Yani bugün burayı canlı 120'ye yakın bir emlak danışmanı görmüş olacak. 120 tane emlak danışmanı demek 120 çarpı belki X müşteri demek. Bizim için pazarlama planlarında en önemli başlıklardan bir tanesi. Danışman önce geliyor, portföyü kendi geziyor ve uygun gördüğü müşterisine, yatırımcısına da bu portföyü kendisi sunabiliyor. Hazır Karavan Tur demişken, o zaman Karavan Tur'a benzeyen bir diğer etkinliğimiz olan olmazsa olmaz Open House'u da anlatalım mı? Harika. Open House'da Karavan Tur aslında birbirine benzer. Yine böyle bir etkinlik yapıyoruz Karavan Tur gibi. Ama Open House'da asıl hedef kitle müşteriler, komşular. Open House'dan önce bir hafta 10 gün önce çalışmalara başlıyoruz. Aslında Open House'un öncesi çok kıymetli. Ne yapıyoruz Open House'da? Bütün kolu komşu herkese kapı çalıyoruz. Diyoruz ki bizim haftaya işte 11 ile 18 arasında Open House'umuz olacak, açık ev daveti. İstediğiniz saatte gelip hem evi gezip hem de ikramlarımızla evin sunumunu alabilirsiniz diyoruz. Vay, harika bence. Evet, ne kaldı? Şöyle hızlıca paketleyelim. Sosyal medya paylaşımımız kaldı.
ilan dopingimiz kaldı, mailinglerimiz kaldı. Bunları böyle hızlıca Tamam. ben anlatayım. Şimdi mailingleri derken aklımıza şöyle bir sistem getirelim. Belli periyotlarda hem emlakçılara hem de potansiyel müşterilere farklı formatlarda mail atıyoruz. Pazarlamamız en bilgilerini içeren. Sosyal medya paylaşımı yine bunda bir stratejiyle bütün portföylerimizi yine belli periyotlarda sosyal medyada duyuruyoruz. Tamam. Meslektaş paylaşımlarına da bile yer vermek istiyorum. Pazarlama faaliyetlerimizden bir tanesi. Meslektaş paylaşımımızda benim için her hafta salı günü yerel emlakçılara, her portföyümün kendi bölgesindeki yerel emlakçılara gidip ziyaret edip daha önce anlattığım tanıtım broşürünün üzerinden sunumlar yapıyoruz. En son ve en kıymetlisi de raporlama. Raporlama da aldığımız portföylerin yetki süresi içerisinde işte 3 ay bir yetki aldığımızı düşünelim. Tamam. En az 4-5 defa raporlama periyodumuz var. O raporlama periyotlarımızda yazılı olarak o portföy üzerinde o dönem içerisinde neler yaptığımızı, biraz önce anlattığım bütün pazarlama Faaliyetlerin sonuçlarını faaliyetlerimizin paylaşıyorsunuz. görselleriyle birlikte, mesela karavan tur mu yaptık? Karavan turla alakalı görsellerimizi de içerisinde Yer koyarak alıyor. bütün geri dönüşleri, kaç tane müşteri geldi, ne söyledi, işte teklif verdi Bravo, vesaire harika. bütün detayı o Kaç kişi raporlamalarda- gezdi, işte yorumlar neler gibi bayağı her şey kapsamlı var. bir rapor. Yani ilanlarda kaç kişi gördü, kaç kişi favoriyi aldı, kaç kişi bizi aradı gibi bütün detayı da müşterilerimizle bu raporlama bölümünde paylaşıyoruz. Şahane. Umarım en kısa zamanda ben de bir ev sahibi olurum da seninle böyle bir pazarlama planıyla inşallah pazarlama imkanına da yetişirim, erişirim demek istiyorum. Gökhan Kum'la çalışmak için artı bir sebep daha deyip bence artık kapatalım. Ne dersin? Valla güzel oldu. Bütün pazarlama planını konuştuk. Bir evin satılmasıyla alakalı akla gelen her şeyi yapıyoruz. Siz de satılacak bir eviniz olursa bu pazarlama planına tecrübe etmek istiyorsanız bizi her zaman arayabilirsiniz. İşte Gökhan Kum'la çalışmak için bir kere daha artı sebep. Bakalım haftaya neredeyiz? Hangi konuyu konuşacağız? Faydalı bir bilgiyle yine anahtarlık köşesindeyiz haftaya diyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın.